Zeus'un aşkı, Sinope'nin memleketi Sinop'tayız. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop seçilmiş. Tabii artık TÜİK verilerine güveniyor muyuz bilmiyorum. Şimdi Sinop zaten pırıl pırıl bir denizi var. Şimdi normalde Karadeniz çok hırçın bir deniz. Ama Sinop'ta bu hırçınlığını birazcık törpülemiş gibi. Aslında tam uç burunda. Hani mantıken baktığınızda daha fazla dalga, daha fazla hırçınlık olmasını beklersiniz burada. Ama tam tersi çok sakin bir deniz oluyor genelde. Şu anda rüzgarlı mesela hava. Ona rağmen çok fazla dalga yok ve insanlar denize rahat bir şekilde girebiliyor. Bu arkamda gördüğünüz yer Aşıklar Caddesi. O yüzden beni almıyorlar. Ben etrafından dolaşacağım buranın. Çok tarihi bir yer Sinop. Çünkü Karadeniz'in uç noktası ve stratejik bir konuma sahip. Şimdi başka sahil yolları vesaire var ama eskiden çıkmaz şehirdi Sinop. Yani bir tane girişi, bir tane çıkışı vardı. Başka hiçbir yerden Sinop'a giriş yapılamıyordu. Deniz hariç tabii ki. Şu anda Sinop'a İstanbul Havalimanı'ndan Sinop Havalimanı'na uçakla geliş yapabiliyorsunuz. Havalimanı aktif. Gene karayoluyla da Sinop'a giriş yapabiliyorsunuz. Bir tüyo. Olduğunuz yerden direkt Sinop'a otobüs olmayabilir veya Sinop'a otobüs de olmayabilir olduğunuz yerden. Bu tüyomu unutmayın. Samsun'a hemen hemen her yerden var çünkü otobüs. Samsun'a geldiğinizde Samsun Otogarı'ndan Sinop'a neredeyse 24 saat boyunca araç var. Yani saat başıdır, 2 saatte birdir ama 24 saat boyunca Sinop'a Samsun'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu Aşıklar yolunda böyle minik minik dükkanlar var. Şimdi Murat abinin dükkanının oradayız. Ayazma Tasarım burası. Buradaki ürünleri kendisi yapıyor. Şimdi bu gemiciyi yine bir takipçimize hediye edeceğiz. Burada yine kendi tasarımı olan büyük bir gemimiz var. Balıkçı teknesi. Gırgır diyor. Balıkçı teknesi Gırgır. Ama artık Gırgır aşmış biraz herhalde değil mi? Şimdi 4 katlı bir gemi yapmış. Almak isteyen olursa indirim, dumping yapmış. %50 indirim yapıyor yani. 30 bin lira normalde fiyatı. 15 bin lira satacak. Yani projektörlü, elektrikli. Binip gidebiliyorsunuz da yani. Tabii kendine güvenen. Murat abimize teşekkür ediyoruz. Şimdi Sinop Kalesi'ne çıktık. Daha doğrusu Sinop Kalesi değil de işte Sinop Kalesi'nden kalan sur parçacıkları. Burçlar falan yani çok kısa bir şey kalmış burada. Ama manzarası güzel. Çıkması biraz meşakkatli. Ama tam böyle denizi gören Burç'ta bir kafe var. Buraya da gelebilirsiniz. İnceden esiyor. Yaz sıcak yaz günlerinde esintisi güzel. Şimdi tarihi Balatlar Kilisesi'ndeyim. Burası Bizans'ın çok değer verdiği, çok önemli bir kilisesi. Normal kiliselerden haricen duvarları bir kale sur gibi yükseltilmiş ve sağlamlaştırılmış. Şu anda ziyarete kapalı, kazı çalışmaları var içeride. Bu kiliseyle ilgili şöyle bir önemli nokta da var. İsa çarmıha gerildikten sonra çarmık yani o tahta parçalarını parçalıyorlar ve önemli gördükleri noktalara dağıtıyorlar. Yani Hristiyanlığı yaymak için o parçaların kutsal değer kabul edip, onun bir güç verdiğini kabul edip onu belli bölgelere dağıtıyorlar. Ama şimdiye kadar bu bir rivayet. Bir rivayete göre de o parçalardan bir tanesi Balatlar Kilisesi'ne getirildi. Kazı çalışmalarında önemli eşyaları sakladıkları, taşı oyarak yaptıkları bir kilise sandığı buldular, kasası. Yani kilise kasası mı diyeyim, sandık mı diyeyim. Bir taşı oyarak yaptıkları ama içi boştu ama şu anda da kazı çalışmaları devam ediliyor. O parçalardan bir tanesinin bu kiliseye getirildiği söyleniliyor.
Ki bu kilisenin etrafı da çok güvenlikli bir şekilde duvarlar yükseltilmiş ve güçlendirilmiş. Demek ki çok değer verdikleri bir kilise. Bu sebepten dolayı da o tahta parçasının da burada olduğu rivayetini güçlendiriyor. Burası da Pervane Medresesi. Alaaddin Camii'nin hemen karşı tarafında bulunuyor. 1262 yılında yapıldı burası. İçeride böyle ufak ufak butikler var. Hemen yanı başında da anne ev yemekleri var. Sinop mutfağına özgü yemekler. Sinop yemeklerini tatmak için anne ev yemekleri. Sinop sofrası anne ev yemekleri. Bu arkamda görünen Pervane Medresesi'nin içinde çok şirin butik bir restoran. Reyhan Hanım var. Kendisi işletiyor. Yemekleri de kendileri yapıyorlar. Yani bir kadın işletmesi. Ben karışık bir zeytinyağlı tabak aldım. Fasulye yemeği vardı. Yaprak sarma vardı. Biber dolması vardı. Sirkeli pırasa aslında Sinop'un meşhur. Ama tabii pırasanın mevsimi olmadığı için sirkeli patlıcan yedim. Öncesinde tel şehriyeli domates çorbası. O da çok lezzetliydi. Maydanoz var içinde. Köy domatesinden yapılmış şehriyeli domates çorbası. Akabinde o meze tabağı gibi zeytinyağlılar geldi. Onlar da aynı şekilde çok lezzetlilerdi. Kendileri mantı da yapıyorlar ama mantıyı başka bir yerde denemek için ona yer bıraktım. Buraya gelirseniz eğer tekerlekli sandalyeler için önde rampa var. Tekerlekli sandalyeler rahat bir şekilde içeriye giriş yapabilir. Toplamda 460 lira hesap ödedim. Yani 17,5 dolar civarı. Ben beğendim. Bir daha geldiğimde yine buraya tercih ederim. Size de tavsiye ederim. Şimdi Sinop Müzesi'ne geldik. Bu müze de engelsiz müze. Hem girişte rampa var. Hatta idari personelleri içinde, yani üst kattaki personeli içinde bir tekerlekli sandalyenin girebilmesi için, çıkabilmesi için bir asansör bulunuyor. Yani tekerlekli sandalyeyle bu müzeyi çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. İçeride Roma dönemine ait bolca eser var. Benim favorim Roma dönemi zaten. O yüzden çok sevdim bu müzeyi. Bahçe alanı da müzeden daha geniş bir sergi var bahçe alanında da. Yine bol bol Roma dönemi, Bizans dönemi sütunları ve heykelcikleri. Etnografya Müzesi'ne geldik. Burası da eski Sinop evi. İçeride de yine eski Sinop evini temsilen setup kurulmuş. Yani müthiş. Yani gördüğünüz zaman keşke burada eskiden yaşasaydım diyeceğiniz bir ev. İşlemeleri aynı şekilde, oturma odaları, gelin odaları, damat odaları. Çok otantik bir ortam yaratılmış. Geldiğinizde burayı da gezmenizi tavsiye ederim. Giriş ücretsiz ama tekerlekli sandalyeyle maalesef gezebileceğiniz bir ortam yok. Sinop Müzesi'ne çok yakın burası. Yürüme mesafesi. Bu arada söylemeyi de unuttum. Sinop Müzesi'ne müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi tarihi Sinop Cezaevi'ne geldik. Burası 70'li yılların böyle karmaşık olduğu dönemlerdeki ünlülerin, daha doğrusu yazarların, şairlerin olarak tanıyoruz tabii biz. Komünist Partisi'ne üye olmuş birçok solcunun ve tabii eşitlik olsun diyereklerinde yine birçok sağcının yattığı, işkenceler gördüğü cezaevi burası. Şimdi 2024 Ağustos ayındayız. Sinop Cezaevi şu anda restorasyondan dolayı birçok yeri kapalı. Yani asıl görmeniz gereken yerler kapalı. Burası tarihi bir cezaevi. Yapısal olarak çok güzel. Kullanılan taşlar, yapı mimarisi olarak, ama maalesef insanlık adına üzülünecek bir durum. Çünkü gerçekten insan haklarına aykırı olduğundan dolayı kapanıyor zaten bu cezaevi. Ve içeride gördüğünüzde de, açıldığında, gezerken de o ürkütücülüğü hissedeceksiniz. Tabii restorasyondan dolayı biraz daha modernize edilmiş. Bu eski korkutuculuğu biraz daha azaltılmış. Biz yaklaşık 15-20 sene önce faalken çalışmış bir gardiyanla sohbet etmiştik. Mesela buraya Alcatraz benzetmesi yapılıyor. Yani kaçması çok zor. İçerideki yapı labirent gibi ve içeriye giren mahkumların gözleri kapalı bir şekilde giriyor. Nasıl girdiklerini, nereye gittiklerini bilmiyorlar.
Haliyle kaçmak istediklerinde bir duvarı deldiklerinde başka bir duvarla karşılaşıyorlar. Yani etrafı çevrili bir hapishane, içi ayrı ayrı bölmelerle yine çevrilmiş bir şekilde. O yüzden de kaçmanın çok zor olduğu bir yer. Ama o gardiyanla sohbet ettiğimizde birkaç kaçışın gerçekleştiğini söyledi. Ama tabii bunu yansıtmamışlar medyaya ki buradan kaçınılmıyor izlenimi vermek için. Şimdi de filozof Diyojen'le birlikteyiz. Diyojen Sinoplu. Yani Sinop'ta doğmuş. Eskiden burası Yunan kolonisiyken Diyojen de Sinop'ta dünyaya geliyor. Babası kalpazanlık suçundan dolayı sürülüyor. Ondan dolayı da Atina'ya gidiyorlar. Kinik felsefesinin kurucusu olarak biliniyor. Kinik Yunanca'da kinikos'tan geliyor. Kinikos da köpekçe demek. Yani köpek gibi bir hayat yaşadığı için bir fıçıda hayatını sürdürüyormuş. Tüm yasalara, tüm kapitalizm, komünizm, faşizm aklınıza ne geliyorsa insan hayatı sadece insandan ibarettir diyor ve bir fıçıda dünya nimetlerine, dünyadaki insanların oluşturmuş olduğu kurallara karşı koyarak kendi başına kendi hayatını yaşıyor. Yani kinikos gibi bir hayat yaşıyor fıçıda. Burada da yine fıçıda yaşadığını betimleyen bir heykel var. Diyojen'le ilgili Büyük İskender'in bir anısı var. Kendisi bana anlatmıştı. Büyük İskender Diyojen'in yanına gidiyor ve diyor ki benden bir isteğin var mı? Diyojen İskender'e bakıyor ve diyor gölge etme başka ihsan istemez. İşte bu ünlü söz Diyojen'indir ve çıkma şekli de bu şekildedir. Ama beni daha çok etkileyen herkes Büyük İskender'e bakıyor. Tabi düşünsenize şimdi bir devlet büyüğüne karşı böyle birinin bir laf söylediğini. Devlet büyüğü dediğim lafın gelişi. Büyük İskender büyükmüş ki orada diyor eğer diyor ben diyor Büyük İskender olmasaydım Diyojen gibi olurdum diyor. Ve onun duruşunu, felsefesini aslında bir nebze destekleyen ve onu hor görmeyecek bir hareketle büyüklüğünü gösteriyor. Şimdi Erfelek şelalelerine geldim. Burası Tatlıca şelaleleri olarak da geçiyor. Böyle iri ufaklı 28 tane şelale var. Çok büyük değil tabii ki ama böyle bir dere oluşturmuş ve ufak ufak aka gidiyorlar. Burası Sinop merkeze yaklaşık 45 kilometre bir uzaklıkta. Son 10 kilometresine kadar güzel bir yolu var, asfalt yolu. Son 10 kilometresi de asfalt ama biraz dar ve çukurlu. 1,5 kilometrelik yani en aşağıda büyük olan şelaleden kaynağına kadar 1,5 kilometrelik böyle bolca merdivenli bir parkur var. Maalesef sadece giriş olan tarafına gölet olan ve büyük olan şelalenin oraya kadar tekerlekli sandalyeyle gelinebilir. Ama bu parkura tekerlekli sandalyeyle gelinemez. Mümkünse hatta terlikle de gelmeyin. Bazı yerler, yani çoğu yer daha doğrusu ahşap, bazı yerlerde kayalık ve kaygan. O yüzden ayakkabı seçimine bu konuda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ferah bir ortam. Aşağıda 35-36 dereceyken hava burada yaklaşık 25-26 yani 10 derece kadar fark ediyor. Gölgelik bir yürüyüş parkuru. Böyle irili ufaklı tam 28 tane şelale. Tek başına çekim yapmanın kötü şeylerinden bir tanesi de şu. Şimdi biri beni çekse şurada. Şu suyun oradan böyle saçlarımı geriye ataraktan bir çıksam. Hoş bir görüntü olmaz mı? Bak. Böyle selfie çubuğuyla bu kadar oluyor. Buraya giriş eğer binek aracınızla geliyorsanız 75 TL. Yani 2 dolar civarı. Diğer araçlarla geliyorsanız minibüs, karavan gibi fiyat listesini ekrana getireyim. Hani buraya geleyim, biraz göreyim, gideyim demeyin. Buraya tüm gününüzü ayırmanız gerekiyor. İlk girişte bir şelale kaynağına 1500 metre yazan bir tabela var. Ondan sonra çıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, bayağı yürüyorsunuz, bir tabela daha geliyor. 1400 metre kaldı. O yüzden buraya hani geleyim, göreyim, kaçayım değil, tüm gününüzü ayırarak gelmeniz gerekiyor. Aşağıda bir mesire alanı var. Küçük kulübe gibi kamelyalar var. Orada pikniğinizi de yapabilirsiniz. Merdivenlerden çıktığınızda bazı ara yerlerde kafeteryalar da var yukarıda yani.
Orada da çay kahvenizi içip oturup istirahatinizi yapabilirsiniz. Dinlene dinlene çıkabilirsiniz. Şimdi İnceburun'da deniz fenerine geldik. Burası çok güzel, yani güzel zaten güzel de burası çok romantik bir yer ya. Yani Sinop nasıl bir yer diye soracak olursanız hani Türkiye'nin en mutlu şehri seçilmiş ya. Hani mutlusunu mutsuzunu bilmem ama çok romantik bir şehir. Şelaleleri, işte böyle deniz feneri, inanılmaz böyle orman yanında da deniz ama deniz gibi de değil böyle gölet gibi deniz. Tabii fiyonklardan dolayı işte gölet gibi oluşmuş oralar. Müthiş romantik bir yer yani. İnsanların mutlu olmasının sebebi bu olabilir. Çünkü şehir merkezinde hani çok da böyle mutlu olmalarını gerektirecek bir şey bilmiyorum, görmedim. TÜİK buradaki burada yaşayan insanlar var. Bunlara sormuş olabilir mutlu musunuz diye. Buradaki insanlar tabii mutlu olur yani. Şuraya bak. Manzaranın güzelliğine bak. Sinoplulara da bir tavsiyede bulunayım yani. Gerçi Samsun da yakın. Evlenme teklifi yapacağınız zaman böyle büyük prodüksiyonlara falan gerek yok. Gelin buraya. Burada yapın yani. Burada evlenme teklifini kabul etmeyecek insan tanımıyorum. Burası çok güzel bir yer. İnceburun. Şehir merkezine yaklaşık bir yarım saatlik mesafede. Yol Sinop'ta genel olarak çok kötü. Yani arabayla geldiğiniz zaman buraya hem trafiği var, yazın gerçi öyle. Sinop'un nüfusu 219 bin civarı, yani 219 bin, 220 bin civarı. Yazın bu 5 katına çıkıyor. Şimdi kışın deniz kenti kışın çok bir albenisi olmuyor. Yazın da çok kalabalık oluyor. Çünkü yazlıkçı yeri burası. Yani Ege'deki bütün şehirler, Karadeniz'deki de Sinop yazlık şehri gibi düşünebilirsiniz. Çünkü denizi girilebilecek deniz. Hani Samsun'un çok kilometrelerce uzanan plajı var ama denizi sabah giriyorsunuz güzel, bir saat sonra dalgalı bir şekilde sizi kıyıya vuruyor olabilir. Ama burası genel olarak genelde sakin bir denizi var. Yani denize girmenizi engelleyecek kadar coşmuyor yani. Ama mesela şu anda çok rüzgarlı hava. Yani kıyıya vuran bu kadar yani. Dalgacık. Karadeniz'de bunu çekirdek diye çitlerler. Genel olarak Sinop'u ben beğendim. Sinop'a günübirlik gelmeyin. Sinop'a bir gece 2 günlük de gelmeyin. Sinop'a gelmişken 3-4 günlük gelmeniz gerekiyor. Çünkü güzel yerler, şehir merkezi zaten bir avuç. Yürüyerek bile hani gün içinde hemen gezip bitirebileceğiniz bir şekilde. Ama Sinop'un güzel yerleri merkeze hep böyle 40 dakika, yarım saat, 50 dakika ve uçtan uça dağılmış bir şekilde. O yüzden Sinop'a geldiğinizde 2-3 gün kalıp hepsini gezin. İnceburun'a gelin muhakkak. Deniz fenerini görün. Akşam saat 10'dan sonra buraya giriş yasak. Akşam saat 10'a kadar yani hiç olmazsa bu gün batımını izlemeye buraya muhakkak gelin. Çok romantik ya. Sinop mantısının tadına Uzunoğlu 57 restoranta gelip burada baktık. Burası şehrin merkezinde, açık bahçesi de var, kapalı mekanı da var. Sinop mantısını aslında biraz önyargılıydım ben. Salçalı soslu klasik mantıcıyımdır biraz ama bu beğendim. Cevizli, tereyağlı ve tereyağısı da lezzetliydi. İçeride balık ızgara vesaire de yapıyorlar. Yiyenler beğendiklerini söylüyorlar. Ben yemedim. 230 TL Sinop mantısına ödedim. Yaklaşık 7 dolar civarıydı. Ben beğendim. Sinop mantısı benim için geçerli not aldım. Şimdi Hamsilos koyuna geldik. Bu arkamdaki Hamsilos koyunun muhteşem fiyort manzarasıyla Sinop gezimizi sonlandırıyoruz. Sinop güzel, hoştur. Gelip görülmesi gereken, sadece gelip görülmesi değil, burada tatil yapılması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani hemen pırt diye gezip bitireceğiniz yerler var şehir içinde. Tarihi yerler, cezaevi, işte Alaaddin Camii, Selçuklu eserleri, müzesi. Yani
bir günde bitirirsiniz. Sabah öğle akşam da 3 öğün yöresel yemeklerden yersiniz. Ama mesela Hamsilos'a gelebilirsiniz. İnceburnu'na gidersiniz. Sarıkum var, Karakum var. Yani etrafına dağılmış bir sürü yeşillik tabiat parkı var. Ve görülmesi gerekiyor yani. Mesela burası. Türkiye'de başka bir yerde var mı bilmiyorum. Bir Norveç'te var fiyortlar. Türkiye'de tek örneğini ben burada gördüm. Yani burası deniz. Yüzen var. Ama göl gibi. Niye? İçeriye doğru kıyıyı eşeleye buraya doğal bir liman yapmış. Burayı gelip bu havayı teneffüs etmeniz gerekiyor, bu ortamı. Genel olarak güzel. Tek sıkıntı Sinop'ta bu yolların yapılması gerekiyor yani. Yazık. Arabanızla geliyorsanız buraya yazık yani. Artı trafik de zaten çok kötü. Bu İnceburun taraflarına, bu taraflara geleceğiniz zaman 2 katı dikkat etmeniz gerekiyor. Hem yollar çok dar hem de köy içinden geçtiğiniz için inekler vesaire çıkabiliyor yola. Çıkabiliyor değil, çıkıyor. Yani yolda bayağı onların işlerinden geçiyoruz. Yani deli gibi araba kullanmaya gerek yok. Dikkatli olduktan sonra hiçbir sorun olmaz. Ama yolların yapılması, bilmiyorum, turistik bir yer burası, iyi olur. Bir de Hamsilos koyuna girebilmeniz için giriş kapısında aracınızı bırakıyorsunuz. Oradan sonra yaklaşık bir 500-600 metre bir yürüyüş yeri var. Oradan yürüyerek buraya iniyorsunuz. Giriş ücreti var 25 TL kişi başı. Yani aşağı yukarı 70-75 sent civarı. Bu yani o yeşillik alana kadar tekerlekli sandalyeli girilebilir. Yani bir rampa var ama yine de girilebilir. Ama bu kıyı taraflarına maalesef tekerlekli sandalyeyle inilemez. Bu şekilde bu arkadaki tekne gibi teknelerle gezintiye de çıkabiliyorsunuz burada. Tekne fiyatı 800 lira. Yani 23,5 dolar. İstiyorsanız bir kişi binin, 800 lira verip bütün tekneyi kiralayıp kapatabiliyorsunuz. İstiyorsanız 12 kişi. Yani 12 kişiye kadar müsaade ediyorlarmış. Yani buraya 3-5 arkadaş gelip bu tekneyle de gezebilirsiniz. Böyle hoş bir etkinlik yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Şimdi burada aldığımız el yapımı bir gemimiz var. Bunu haftaya, yani bu videoyu izleyip altına yorum yapan izleyicilerimize bir hafta sonrasını çekilişle o hediyeyi göndereceğim. Hediyeyi kazananı da Instagram sayfamızda yayınlayacağız. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.